Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle çok güzel bir çanta yapacağız. Bu çantamda tam tamına 200 gram Milano rafya kullandım ve hani gramaj olarak çok değil, mumlu ip kullandım. Bakın deri gibi bir görüntüsü var ipimizin. Şu görmüş olduğunuz vidalı halkalardan 4 tane kullandım. Bu tarafında, iki diğer tarafında ve 2 tane de şöyle göstereyim, kilitli halkalardan kullandım. Çantamızın içine bakacak olursak bu şekilde derili çıt çıtlardan kullanıp dakketenle çantamı astarladım. Son derece kullanışlı ve yine çok güzel bir çanta hazırladık. Yan detayları özellikle şahane oldu. Çok şık, çok güzel bir görüntü sağladı. Aynı zamanda da saplarımızla da büyük uyum içinde diyebiliriz. Hemen çantamın ölçülerine geçmeden önce küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Aynı zamanda zil butonunu da aktif hale getirirseniz ördüğüm çantalardan, yayınladığım videolardan hemen haberiniz olur. Bildirim olarak size gelir diyebilirim. Şöyle gördüğünüz üzere çantamızın şu ön kısmına bakacak olursak 27 santimlik bir çantamız var. Bakın şöyle görüyorsunuz. Eni 27, boyu 25 santim. Hemen yan körüğümüze bakalım. 8 santimlikte bir yan körüğümüz mevcut çantamızda. Çantamız ön parça ve arka parça olmak üzere iki parçadan oluşuyor ve sonrasında şu görmüş olduğunuz alt kısımdan birleştiriliyor. Ben çantamda 3 milimetrelik tığ kullandım. Renk kodum 24. 24 numaralı Milano rafya ile ördüm. Bakın şöyle gösterebilirim. Bundan 2 tane yeterli oluyor bu çanta için. Dediğim gibi hemen mumlu ipimi de göstermek istiyorum. Şöyle şu şekilde taba rengi bir mumlu ip kullandım. Çantamdaki tüm kullandığım malzemelere FY çanta aksesuardan ulaşabilirsiniz. Çantanın tamamen gördüğünüz üzere evet, ön kısmı çok klasik olsa da birçok çantada, birçok marka çantada kullanılan bir model olsa da bakın yan detaylarıyla çantayı şu yan pilesi ve şu görmüş olduğunuz detayları, sap detaylarıyla bambaşka bir modele dönüştürmüş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu çantayı benimle örmeye karar verirsiniz ve bu videoyu benimle izlersiniz diyorum. Haydi hiç vakit kaybetmeden hemen çantamızı örmeye başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Bakın ben bir parçasını yaptım bu şekilde. Ön parçasının ve yan parçasının bir kısmı şu anda bu şekilde hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın buraları, tüm detayları göstereceğim. Nasıl yaptık bu kısımlarını. Ve mumlu ipimden de bakın bu şekilde sap hazırladım. Çünkü mumlu ipin görüntüsü biliyorsunuz deri ip gibi oluyor. Hani böyle buraya uygun bir alternatif olsun sizlere de, bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Bir nevi bir deri sap görüntüsü vermiş oldum. Şimdi hemen dilerseniz ikinci parçaya da başlayalım. Bakın bu parçam şimdi hazır. Öncelikle nereden başlıyoruz? Şu iç taraftaki fileyi yaparak başlıyoruz. Fileyi yaptıktan sonra etrafını döneceğiz ve diğer kare parçamızı oluşturduktan sonra hemen yan parçaları yapmaya başlayacağız birlikte. İpim yine Milano rafya, 24 numaralı rengi kullanıyorum. Hasır rengini, bilginiz olsun. Şimdi öncelikle 50 zincirle başlıyorum. Bakın 50 zincir. 50 zincir benim ihtiyacım olan tabandaki zincir sayısı. Ancak sonrasında bir trabzan için artı 3 daha çekeceğim. Bakın 3, çok gevşek çekmeyin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen 50 tane çekip geliyorum. Evet, 50 zincirimi çektim. Şimdi ekstradan bakın 1, 2, 3. Bu 3 tane yandaki trabzan için. Bir tane de ara boşluk için çektim. 4. Yani ne oldu? 50 artı 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi ipimi doladım. Bakın
Bu 4 taneyi ayırdım. Yanındaki bir taneyi de ayırdım. Yani toplamda 5 zinciri ayırıyorum ve 6. zincirden giriyorum. Bakın tekrar şöyle çevireyim, öyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'ya ipimi dolayıp girdim. Geldim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Geldim. Bir tane atladım. Hemen yanına geçtim. Bu arada tığım 3 milimetre. Bakın şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Bakın yine bir taneyi atladım. Yanındakine. Yani normal klasik file yapıyoruz bu sırada. Bir zincir çektim. Buna değil, buna. Bir zincir çektim. Buna değil, buna. Bir tane zincir çekince alttan da bir tane zincir atlıyoruz bu şekilde. Hemen dilerseniz sıra sonuna kadar filelerimi yapıp geliyorum. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. Hemen göstereyim kaç santim olduğunu sizlere. İlk sıralar pek doğru sonuç vermez aslında ama hani üstüne çıkınca birazcık daha örgünün değişir. Ancak yine de şöyle bir fikriniz olması açısından şöyle göstereyim. Ne kadar olmuş? 24 santim. Şöyle koyayım daha iyi görebilin. Evet. Bakın 24 santim olmuş, görüyorsunuz. Şimdi hemen fileleri hep yüzünde bırakmak için ne yapacağız? Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Döndüm. İlk trabzanın üstündeki boşluğa giriyorum. Sık iğnemi yaptım. Geldim yanındaki boşluğa. Sık iğnemi yaptım. Bir tane. Bakın trabzanın tepesine. Bir tane boşluğa. Bir tane trabzanın tepesine. Bir tane boşluğa. Bu şekilde şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar böyle devam ettireceğiz. Şimdi burada şuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle bakın bu sırayı sıkı yapmaya çalışın. Çünkü bu örgüde, yani bu çantada şu file kısmının düzgün görünmesinin sırrı bu. Eğer bunları gevşek gevşek yaparsanız, çünkü örgünün tersi, bakın sık iğnelerinizin tersi görüneceği için bunlar gevşek olursa çok hoş bir görüntü oluşmaz ne yazık ki. Bir de özellikle boşluğa gelen kısımlarda eğer ki şu kısmı gevşek yaparsanız bu aşağıya doğru sarkma yapar. Yine o da kötü bir görüntü oluşturur. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde bir tane boşluğa, bir tane tepeye. Bakın bir tane boşluğa, bir tane tepeye olacak şekilde şimdi hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldim şimdi sıra sonuna. Bakın bu trabzanın üstüne yaptım. Şimdi bir tane boşluğa yaptım. Şimdi bir tane de buradaki zincirin üstüne yaptım. Hangi zincir bu? Bakın bir tane zincirin üstüne. Burada sık iğnemi yapmış oldum. Bir tanesini de burada sabitlemiş oldum. Artık böylelikle bakın bir sırayı tamamladım. Görüyorsunuz bu şekilde. Şöyle üstüne koyduğunuzda bakın bir sıra tamamlanmış oldu. Şimdi hemen 1, 2, 3 zincir yan yükseklik için. Bir zincirde ara zincir için 4 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Tekrardan bakın nereye geliyorum? Bunun hizasına geliyorum. Yani burası önemli, bakın. Şu ilk boşluk bu zincirin altında. Ona batmıyorum. Şu aradaki
zincir boşluğumuz için şu bakın tam trabzanın tepesindeki yere geliyorum ve buraya bir trabzan yapıyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir noktada trabzanlarınızı çok bacaklarını uzatmayın. Çünkü neden? O zaman tam bir kare file olmamış oluyor. Yani uzun uzun trabzanlar yaparsanız hem ölçünüz tutmayacaktır hem şu istediğimiz kare görüntüyü elde edemeyeceğiz o zaman. Yani böyle ince uzun dikdörtgen olur çantanız. Ona dikkat edin. Şu filelerinizin güzel küçük kare kare gözükmesi için ne yapıyoruz? Çok fazla trabzanlarımızı örerken uzatmıyoruz. Bakın olduğu gibi bir zincir çektim. Bakın bunu boş bırakıyorum yanındakini. Bir zincir çektim. Bunu boş bıraktım yanındakini. Bir zincir çektim. Boş bıraktım yanındakini. Şimdi bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Tekrar bir sıra sık iğne, bir sıra file, bir sıra sık iğne diye kaç sıra yapacağız bunu hemen söylüyorum. Bakın kaç fileleri sayalım. Çünkü en son yine fileyle bitireceğiz. Üstüne sık iğne dönmeyeceğiz. Fileleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam 14 tane fileden oluşacak çantamız. Bakın 14 tane. Şimdi ben ikincisini yapıyorum. Bu 14 tane olana kadar örüyorum ve geliyorum. Evet, şimdi bir tarafı bitmişti biliyorsunuz. Diğer tarafını örüyorduk birlikte. Şimdi bakın orta kısmını bitirdim. Yani şöyle göstereyim. Bakın şu an bu şekilde durması sizi hiç üzmesin. Etrafını dolaştığımızda son derece düzgün bir görüntüye ulaşacak. Hemen hatırlatıyorum. Bakın burası başlangıç yerimiz. Trabzanla başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın 14. trabzanı yapıyoruz ve trabzanı yaptıktan sonra artık normal dönmeye başlayacağız. Burada şimdi şöyle bir durum var. Bakın ben burada sık iğnelerin ters olduğu kısmı yüzde bırakmışım. Artık bunu da o şekilde yapacağım ama siz dilerseniz sık iğnelerin bakın yüzü olan kısım bu Milano rafya olduğu için Milano rafyada trabzanların tersi de aynı yüzü gibi güzel görünüyor. O yüzden bakın ne tarafı düzgünse siz oradan devam edin. Burada ben şimdi artık farklı olmasın iki tarafı. Bu tarafı bu şekilde yaptığım için bu tarafını da aynı şekilde yapacağım. Yani şu ters tarafından dolaşmaya devam edeceğim. Evet, şimdi hemen doğrudan başlıyoruz. Bakın köşedeyim. Köşeden şöyle buradaki ilk bakın boşluğa giriyorum. Hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Geldim yanına. Buraya bir tane daha yapıyorum. Bir tane bakın şu araya giriyorum. Bir tane buraya yapıyorum. İki tane boşluğa yapıyorum. Bir tane buraya giriyorum. İki tane boşluğa. Bakın bu şekilde bir görüntümüz oluşmuş oluyor. Şimdi bakın bir tane buraya nereye giriyorum? İyice güzelce bakın. Tam şu birinci sık iğne ile bakın şuradaki ikinci sık iğnenin arasındaki boşluğa giriyorum. Boşluğa iki tane. Bir tane buraya girdim. Boşluğa iki tane girdim. Geldim buraya. Bir tane buraya girdim. Şimdi iki tane buraya girdim. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi köşeyi nasıl döneceğiz onu göstereceğim. Evet, geldim köşeye. Şimdi buraya bakın yine trabzan sırasında olduğum için
1, 2 tane yaptım. Şimdi dönüyorum. Şimdi bir tane köşe için yapıyorum. Bir tane de zincir boşluğumuz vardı hatırlarsanız. Bir tane orası için yapıyorum. Yani toplamda aynı boşluğa 4 tane yapıyorum. İpimi içinden yürüterek gideceğim. Şimdi geldim trabzanın tepesine. Bakın buraya bir tane yaptım. Bir tane zincir boşluğuna. Bir tane trabzanın tepesine. Bir tane zincir boşluğuna. Bir tane trabzanın tepesine. Bir tane de zincir boşluğuna. Bu tarafı da bu şekilde halledeceğiz. Yani ilmek sayımız değişmiyor bakın. Bir zincir olan yere bir trabzan, pardon, bir sık iğne, bir tane de trabzanın üstüne. Evet. Şimdi bu şekilde burayı da dolaşayım. Diğer köşeye kadar gelelim. Evet, geldim. Bakın köşe başına. Yine en son bir tane trabzanın üstüne yapmıştım. Geldim. Bir tane zincir boşluğu için yaptım. Şimdi bir tane köşe için yaptım. 2. 2 tane de yan kısım için yapıyorum. Yine toplamda ne oldu? 4 tane sık iğne yapmış oldum. Son bakın boşluğun içine. Geliyorum, artık devam ediyorum. Aynı şekilde bakın bir tane sık iğnenin olduğu yere 2 tane trabzanın kenarına. Bir tane buraya, 2 tane trabzanın olduğu kısmı. Şimdi buradan, bu sıradan sonrası önemli. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tamam anladım deyip geçmeyin. Buradan sonra bu sırayı dolaştıktan sonra farklı bir uygulama yapacağız. Özellikle bu tarz ince iplerle çalıştığınız zaman böyle nasıl daha dolu dolu güzel sık iğneler yapabilirsiniz. Size onun sırrını göstereceğim burada. Evet. Şimdi bu şekilde artık anlaşıldı diye düşünüyorum. Sıra sonuna geliyoruz. Yine şu görmüş olduğunuz son köşedeki zincirin içine 4 tane yapıp yolumuza devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir tane boşluğa sık iğne, bir tane tepeye sık iğne, bir tane boşluğa sık iğne şeklinde. Şimdi başladığımız yere kadar gelelim. Oradan sonra artık nasıl devam edeceğiz? Hemen onu göstereceğim. Evet, geldik köşeye. Bakın. Şimdi burada 2 tanesini yapmıştım hatırlarsanız. Şimdi diğer kalan 2 tanesini de yapıyorum. Ve hemen buradaki ilk yaptığım sık iğnenin bakın arka lobundan girip ilmek kaydırma yapmaya başlıyorum. Bakın burada zaten belli oluyor. Çünkü 2 katman oluşmuş oluyor. Ama ola ki ben karıştırırım, hani bir yanlışlık yapabilirim diye endişe duyuyorsanız o zaman burada ne yapabilirsiniz? Hemen buraya bir işaretleyici takabilirsiniz. Bakın ilk yaptığım ilmek kaydırma burası. Tepesine taktım. Şimdi hiçbir arttırma yapmadan doğrudan bütün sık iğnelerimizin tepesine, bakın bu şekilde arka lobdan girerek, aslında ne yapıyoruz biz burada? Sadece bir sonraki yapacak olduğumuz sık iğnemizin içine bir dolgu yapıyoruz. Siz eğer zaten kalın bir iple çalışıyorsanız bunu yapmanıza gerek yok. Siz doğrudan normal sık iğnelerinize buradan başlayıp devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde arka lobdan bir sıra dolaşıyorum ki bunu biliyorsunuz daha önceden başka modelde göstermiştim. Dilerseniz bunu arkadan dolaşarak da, hani sık ilmek kaydırmalarınızı arkadan dolaşarak da
yapabilirsiniz. O ne zamanda? O git gel yaptığımızdaydı. Burada spiral olarak yani normal bir şekilde döne döne ördüğümüz için burada bakın ne yapıyoruz? Arka lobdan alarak bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapıyoruz. Bunun üzerine sık iğnelerimizi yaptığımızda bir üst sırada daha böyle dolgun, daha dolu dolu güzel sık iğnelerimiz olacak. Şimdi dediğim gibi hiçbir arttırma yapmadan doğrudan başladığım yere kadar hemen dolanıp geliyorum. Evet, şimdi geldim, bakın en son sık iğneye de yaptım ilmek kaydırmayı ve başlangıç noktama geldim. Şimdi artık bakın şöyle göstermek istiyorum sizlere. Buradaki bu iki tane, bu bir tane, bu da köşe. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bakın doğrudan şu köşe var ya, bu köşeye değil. Şimdi bunu en son dönüp geldiğimizde yapacağız. Önümüzde 2 tane sık iğnemiz var. Bakın tepelerinde ilmek kaydırma olan. İlmek kaydırmadan değil, alttakinin tepesiyle beraber giriyoruz. Bakın burası önemli. Yani şöyle tekrardan gireyim, tekrar göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bakın. İğneyle göstersem daha rahat olacak sanki. Şimdi şurada 2 tane sık iğne var bakın. Burası bunun tepesi, görüyorsunuz. İlmek kaydırması da tepesinde. Burası da bunun tepesi, ilmek kaydırması bakın bu şekilde tepesinde. Şimdi ben buradan giriyorum. Hem onun tepesinden geçmiş oluyorum. Hem bir üstteki ilmek kaydırmadan geçmiş oluyorum. Bakın bu şekilde. Geldim. Şimdi buraya normal yine bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın burası çift yapacağım yer değil. Çift yapacağım yer bir önceki. Bunu dönüp geldiğimde yapacağım. Şimdi değil. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine giriyorum. Bakın görüyorsunuz. Birazcık uzatıyorum burada. Hemen yanındaki bakın kocaman kocaman sık iğnelerim oldu. Hem daha kalın, daha tok, bakın hem de iri iri sık iğnelerim olmuş oldu. Tekrar söylüyorum. Batarken alttaki sık iğnenin tepesini, yani şu batmadığımız ilk lobu vardı ya, onu da beraberinde alarak batıyoruz ki bakın bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi bu kısımlarda her sık iğnenin üzerine bir sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Ta ki köşeye gelene kadar. Köşeye geldiğimizde köşe arttırması yapacağız ki çantamız kıvrılmasın, dümdüz karemiz devam etsin istiyoruz. Bakın görüyorsunuz ne kadar düzgün sık iğnelerimiz görünüyor bu şekilde. Hemen şimdi şu köşeye kadar yapıp geliyorum. Evet, geldik bakın en son dörtlüye. Şimdi bunun 2 tanesi yan taraf için olduğu için bu 2 tanesini yapıyorum. Normal bir şekilde. Hatırlarsanız şuradaki üçüncüsü köşe için yaptığımızdı. Şimdi o yüzden bu köşe için yaptığımız 3. sık iğnenin içine ne yapıyoruz? 3 tane sık iğne yapıyoruz. Köşenin dönmesi için. Yaptık 3 tane. Şimdi sırada bir tane var. Onu normal yaparak bakın artık sıradaki sık iğneden yolumu devam ediyorum. Tekrar söylüyorum. Düzgün sık iğnenin sırrı. Bakın bu ip hep gergin. Tepelerim o yüzden hep düzgün ve sıkı bir şekilde olacak. Ve girdiğimizde bunu hemen buradan bakın yapmayacağız. Böyle kastırmayacağız. Hafif diğer ilmeği yanına kadar uzatıp bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Böylelikle düzgün sık iğneler elde etmiş olacağız. Evet. Bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi geldik bakın bu köşelere.
Eğer ki karıştırıyorsanız, isterseniz sizin daha rahat görebilmeniz için şu köşelere de işaretleyicilerimizi takalım. Bakın köşede 3 tane görüyorsunuz üçlümüz vardı. Bunun tam ortası bizim neyimiz? Bir sonraki sırada arttırma yapacak olduğumuz kısım. Aynı şekilde bakın burada da dört tane vardı. Bakın yan tarafa 2 tanesini bırakıyorum. Ve buraya giriyorum. Bakın burası, yani buradan ikinci, buradan üçüncü benim köşe noktam. Bunu işaretledim. Devam ediyorum. Geldim buraya bakın. Buradan 2 taneyi bıraktım. Hemen üçüncüsüne girdim. Yine bu benim buradaki köşe noktam. Zaten burası, buradaki köşe noktamı da bakın buradaki, isterseniz burada da sadece ben burada başladığım yeri yapmıştım ama burada da yine köşemizi işaretleyelim. Buradaki köşemiz de burası. Bakın yine sayalım. Buradan 1 2, buradan bakın 1 2, toplam 4 tane ya. Buradan ikinci. Bu 3 tane sık iğne yapacağım yer. Bakın burada 2 tane kalmış oldu. Bu benim tam köşem olmuş oluyor. Bu işaretleyiciyi taktığım yerlere aynı burada olduğu gibi bakın aynı ilmeğin içine 3 tane batacağım. Böylelikle her köşede bir arttırma yapacağım. Ve nereye kadar? Bakın mavi işaretleyicimin olduğu yer benim başlangıç noktam. Mavi işaretleyicimin olduğu yere kadar dolanıp hemen geliyorum. Evet, geldim mavi işaretleyicimin olduğu yere. Bakın bu benim son ilmek kaydırmamın olduğu yer. Aynı zamanda da köşe ilmeğim. O yüzden buraya şimdi hemen 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Böylelikle köşe arttırmamı tamamlamış oldum. Şimdi artık bakın işaretleyicimi alıyorum. Bu köşedeki üçlünün orta ilmeğine takıyorum. Böylelikle bütün işaretleyicilerim bakın şu anda köşe ilmeklerinde işaretli. Bakın hepsinde birer tane var. Şimdi artık tekrardan ne yapıyoruz? Sık iğne sıramızı bitirdik. İlmek kaydırmaya geçiyoruz. Bakın hemen yanındakinin arka lobundan alıp ilmek kaydırmalarıma başlıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen bütün sık iğnelerimizin üzerine aynı şekilde dolaşacağız. İlmek kaydırmayla. Yine ilmek kaydırma yaptığımız sırada arttırma yok. Sık iğneleri yaparken köşelerde arttırma yapıyoruz. Bu şekilde tekrardan bakın şu ilk ilmek kaydırmayı yaptığım yere de sizler için bir işaretleyici koyuyorum. Şimdi onu farklı yapayım, isterseniz ataç koyayım. Köşelerde normal olsun. Bu ilmek kaydırmanın başladığı yer. Buraya da ataçımı takayım, ayırt edilir olması açısından. Bakın bu ilmek kaydırmanın başladığı yer. Burası ise köşem. Burada arttırma yapacağım. Ne zaman? Sık iğne sırasında, unutmayın. Bu şekilde her bir sık iğneye ilmek kaydırma yaparak ilerliyorum. Tekrar söylüyorum. İlmek kaydırma sırasında arttırma yok. Bu çok önemli. Eğer hem burada arttırma hem burada arttırma yapmaya kalkarsanız çok kötü bir şey olur yani. Dediğim gibi bakın kendisini zaten artık bakın düzenlemeye, toparlamaya başladı. Etrafını özdeş bir şekilde döndüğümüz için. Yani bu kenardaki ilmek sayısıyla bu kenardaki ilmek sayısı aynı. Bu kenardaki ilmek sayısıyla da bu kenardaki ilmek sayımız aynı. Hemen pır etraf dolaşıp geliyorum. Nereye kadar? Tekrardan bakın şu mavi işaretleyicimin olduğu yere kadar geleyim ki o buradaki püf noktasını tekrardan hatırlatayım. Ondan sonra zaten dediğim gibi hep tekrar edecek. Kaç sıra boyunca bu şekilde gidiyoruz? Bakın görüyorsunuz biz şu anda şu 2 sırayı tamamladık. Şurayı tamamladık.
ilmek kaydırma, sık iğne, ilmek kaydırma, sık iğne, ilmek kaydırma, sık iğne. Yani 3 sıramız daha var şu anda. Onları yaptıktan sonra bakın bu şekilde yan körük kısmımıza geçeceğiz. Yan körüğümüzü yaptığımızda şimdi bu deliklere efsane bir şey yapacağız hep birlikte. Aynısını karşı taraf için de yapıp bu iki kenarı birleştireceğiz ve bu deliklerden çok güzel bir detay yapacağız. Şimdiden söylemesi diyorum. Dediğim gibi ilmek kaydırmayla dolaşıp geliyorum. Evet, geldim. Bakın mavi işaretleyicimin olduğu yere. Bakın şu an ilmek kaydırma sırasında olduğum için yoluma devam ediyorum. Buraya herhangi bir şekilde arttırma yapmıyorum. Bakın ilmek kaydırmama devam ettim. Hemen yanındakinden devam ediyorum. Yine bakın ilmek kaydırma. Nereye kadar ilmek kaydırma yapıyordum? Bakın sarıya kadar. Sarı benim işaretleyicim. Aslında bu çantadaki sıra başım aynı zamanda. Hemen şimdi bunu çıkartıyorum. Bakın üçlüyü yapmadık. Ne zaman yapacağız? Dönüp dolaşıp geldiğimizde yapacağız. Yani mavi işaretleyicimizin olduğu üçlü sonradan yapılıyor. Bunu unutmuyoruz. Şimdi ilk en son yani yapılıyor. İlk burayı yapıyoruz. İlk pembeyi, sonra turuncuyu, sonra bakın bordoyu yapıyorum. En son mavideki üçlü arttırmamı yapıyorum. Evet. Şimdi bu benim bakın son ilmek kaydırmam. Bu benim ilk sık iğnem olacak. Şimdi tekrardan aynı şekilde takip ediyorum. Bakın altta sınır var. Bir önceki sık iğnenin sınırı bakın şu. Bu da tepedeki ilmek kaydırma. İkisini birlikte alıyorum. Girdim. Bakın ilk sık iğnem. Hemen buraya atacımı takıyorum. Bu benim sıra başım. Evet. Devam ediyorum. Bakın yanındakinden. Devam ediyorum yanındakinden. Hep sık iğne. Bakın görüyorsunuz yine böyle uzun uzun kocaman kocaman sık iğnelerim olmuş oluyor bu şekilde. Evet, hiçbir fark yok. Şimdi her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yerleştirmiş oluyoruz bu şekilde. Şimdi dilerseniz son kez şurayı da bir göstereyim. İlk köşeye kadar bir gelelim. Ondan sonra bir de tekrardan köşe arttırmasını göstermiş olayım. Evet, geldim. Bakın köşedeki ilmeği işaretleyicimi çıkarttım. Şimdi bakın belli oluyor zaten. Altta üçlümüz vardı. Üçlünün ortasındaki ilmek. Hemen geliyorum. Buraya yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğnemi yaptım. Köşeyi döndüm. Bakın burayı kaçırmayın. Şuradaki yine sıradaki tepeye giriyorum. Sık iğnemi yaptım. Yanındakinden devam ediyorum. Aynı üçlüyü her köşede yapacağım. Bakın buraya kadar geleceğim. Evet. Buradaki şu işaretleyicimizi düzeltelim. Evet. Buraya kadar geleceğim. Buraya üçlümü yapacağım. Tam köşe burası. Üçlüyü yaptıktan sonra hemen bakın yanından devam edeceğim. İlmek kaydırmalara bitimine kadar sık iğne. Sık iğneler bittikten sonra ilmek kaydırma başlamış oluyor bu şekilde. Şimdi dediğim gibi her köşede 3 arttırma yapmaya devam ediyoruz ve bir sıra ilmek kaydırma, bir sıra sık iğne, bir sıra ilmek kaydırma, bir sıra sık iğne yapıyoruz dedim. Bakın 1, 2, 3. sıradayım ben şu anda. Burayı bitirdiğimde 3 bitmiş olacak. Sonrasında 2 sıram daha var. İlmek kaydırma, sık iğne, ilmek kaydırma, sık iğne. Bakın 5. sık iğnemi yaptıktan sonra artık birlikte köşeyi dönmeye başlayacağız. Oraya kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi bakın bitirdim artık. Nerede bitti? Bakın en son ilmek kaydırmanın üstünü de ördüm ve burada artık bitmiş oldu. Şimdi ne yapıyoruz?
ilmek sayısını değiştirmeden bakın yanındakini atlayıp bir sonrakinden bu şekilde ipimi çekiyorum ve sonrasında şurada görüyorsunuz ipin çıktığı yer var, bakın buradan çıkıyor ip. Aynen ipin çıktığı yere iğnemi takıyorum. Ve bunu arkaya bu şekilde çekiyorum. Böylelikle bakın görüyorsunuz düzgün bir şekilde şuradaki ilmeğin tepesine bir ilmek kaydırma yapmış olduk ve ağız kısmını düzgünce bitirdik. Şimdi artık burada sık iğnelerimin arasından ilerliyorum ve ipimi bu şekilde gizlemiş oluyorum. Evet. Fazlasını kesebiliriz. Şimdi artık kenar kısmını dolaşmaya başlayacağız. Kenar kısmını dolaşırken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın örgümüzün gidişatı bu şekilde. O yüzden ağız kısmı burası olacak. Şimdi buradaki köşeyi bulacağız. Bakın aynı yere 3 tane battığım köşe var ya. Şurada bakın 3 tane ilmek, tam köşe ilmeğim. Bunun ortasının arka lobundan giriyorum. Buradan giriyorum. Şimdi yan kısmı dolaşmaya başlayacağız. İpimi çektim alttan. Bakın buraya bu şekilde başladım. Hemen yanında bakın yine arka lobdan giriyorum. İpimi de içinden yürütüyorum artık buradaki, o da gizlenmiş olsun. Devam ediyorum. Bakın yine arka lobdan giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Giriyorum arka lobdan. Sık iğnemi yapıyorum. Devam ediyorum. Bakın burada bir ilmek kaydırma yapmıştık. Bunun yine arka lobu. Şöyle göstereyim iğneyle. Şuradaki ve bakın şu arka lobdan giriyorum. Altındakinin de arkasından giriyorum. Evet. Devam ediyorum. Hep bu şekilde. Üç kenarı böyle dolaşacağız. Bakın bu şekilde. Arka loblardan ilerliyorum. Dümdüz devam edeceğim. Bakın köşelerde hiçbir şekilde arttırma yapmıyorum. Aynı şekilde üç kenarı dolaşıyorum. Burada bakın işaretleyici takayım. Nereye kadar geleceğimizi görmeniz açısından. İşaretleyicilerim yanımda değilmiş. Şöyle takayım bakın buraya mandalı. Bu köşeye kadar geleceğim. Yani 3 etrafını dolaşmış olacağım. Burası, burası ve burası. Bu şekilde şuradan göstereyim. Bakın şöyle burada bir sınır hattı oluşturmuş oluyoruz. Arka lobdan battığımız için örgüyü döndürmüş oluyoruz bu şekilde. Bakın kırılma noktası yaratıyoruz burada böylece. Ondan sonra yine bir sıra dolaşalım. Oradan sonra devam edeceğiz nasıl ilerleyeceğimize. Çünkü bakın burada da aynı burada yaptığımız gibi kalın sık iğnelerimizi yapacağız. Yani bir sıra ilmek kaydırma, bir sıra sık iğne şeklinde dolaşacağız. Şimdi üç kenarı dolaşıp geliyorum. Evet bakın sona yaklaştım artık. Üç kenarı dolaşıyorum. Öncesinde ne yapmıştık bir hatırlayalım. Bakın görüyorsunuz ilk baştaki sıramla beraber 1, 2, 3, 4, 5 sıra dolaştık. Ve sonrasında şimdi yan körüğümüzü dolaşmaya, yani çantamızın yan ve taban kısmını dolaşacağız birlikte.
Şimdi nereye geliyorum? Bakın köşedeki üçlü burada. Bunun tam ortası. Bunu yaptım. Bakın tam ortası burası. Buraya da sık iğnemi yaptım. Şimdi burada artık zincir çekmiyorum. Dönüyorum arkaya. Ne yapacağım? Diğerlerinde olduğu gibi ilmek kaydırma yapacağım. Ama ilmek kaydırmayı yaparken bakın şu ilkinin normal giriyorum. Bakın ilk sık iğnenin tepesine normal giriyorum. Buraya normal bir ilmek kaydırma yapıyorum. Yani bu şekilde iki ilmeği birbirinin içinden geçiriyorum. Sonrasındakileri bakın sadece bana bakan tek kanadını alarak ilmek kaydırmalarımı yapıyorum. Bu şekilde. Tek kanadını aldım. İlmek kaydırdım. Tek kanadını aldım. İlmek kaydırdım. Tek kanadını aldım. İlmek kaydırdım. Tek kanadı. Neredeki? Bendeki, yani benden taraftaki tek kanat. Bakın şöyle görecek olursanız önüne baktığınızda bakın şöyle bir görüntü olmuş oluyor. Bu amacımız buradaki ilmek kaydırmayı tek kanattan yapmamızın sebebi burada bir yükseklik elde etmek. Yani bir sonraki sık iğnemizin içini dolduracak böyle güzel bir dolgu hazırlamış oluyoruz bu sayede. Tek kanadı şimdi bu sırayı da komple bu şekilde dolaşacağım. Bakın tekrar gösteriyorum. Tepelerimiz V görüyorsunuz. Ben şu arkadaki tek kanadı alıyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın arkadan görüntüsü bu şekilde. Önden görüntüsü bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi bir sıra yine başladım. Bakın ilk başladığım yer burası. Başladığım yere kadar bu şekilde dolaşıp geliyorum. Daha sonra ne yapacağız? Tekrardan yüzünden sık iğne koymaya başlayacağız. Evet, şimdi geldik. Bakın en son görüyorsunuz sık iğnenin tepesine de. Şimdi artık burada bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi ilk boşluk görüyorsunuz zaten. Bakın ilk şöyle göstereyim hemen. Bakın şurada ilk bıraktığımız lob var. Buradan giriyoruz. Ve buraya sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın şu alttaki bıraktığımız birer tane görüyorsunuz kanatlar vardı. Şimdi oralara bataraktan yolumuza devam ediyoruz. Görüyorsunuz bu şekilde hem örgümüzü hep yüzünden örmüş oluyoruz. Hem de böyle iri iri daha tok görüntülü sık iğneler yapmış oluyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Tekrardan geldiğimde bakın sıra sonuna geldiğimde yine ilmek kaydırma ile döneceğim. Yine sık iğne, yine ilmek kaydırma. Yine bunu kaç kere yapıyoruz? Bakın burada olduğu gibi ilk yaptığımız ilk sıra sık iğne ile beraber 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapıyoruz yine. Ve daha sonra file kısmına geçeceğiz birlikte. Şimdi ben bu sık iğnelerimi hemen bitirip geliyorum. Ondan sonra file kısmıyla devam ediyoruz. Evet, şimdi bakın geldim sıranın sonuna, bitirdim, artık 5 sıram tamamlanmış oldu. Bu şekilde
Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Sonrasında yine her zamanki gibi iğnemi alıyorum. Şu ilmeğimizi çıkartalım. Dönüyoruz arkaya. Hemen şimdi buradan sık iğnelerimin arasından ipimizi gizleyeceğiz. Bakın hiçbir şekilde zincir çekmiyorum. Düğüm yapmıyorum. Evet. Biraz daha devam ettireyim. Evet. Bu şekilde ipimizi buraya gizlemiş olduk. Şimdi tekrardan başa dönüyorum. Bakın sonunda bitirmiştik. Bakın çok güzel sık iğnelerimiz oldu bu şekilde. Tekrardan şimdi buradan artık bir sıra trabzan koyacağız. Bu trabzanımızı koyarken normal tepedeki bakın şu iki ilmeğe birden batıyoruz. Buraya. Alıyorum ipimi, çıkarttım. Uzattım biraz. Bakın döndürdüm. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben böyle yapmıyorum. Şöyle gösteriyorum. Bakın parmağımla şu şekilde bastırıyorum bunu. Stopluyorum. Döndürüyorum. Buradan ipi çekiyorum. Arasından bu şekilde geçiriyorum. Ve sonrasında ikisini bir çıkartıyorum. Böylelikle buraya bir trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi bu ipi yine sık iğnenin içinden iğneyle gizleyeceğim. Şimdi onu bırakıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Yanındaki bakın sık iğneyi boş bırakıyorum. Bir yanındakine giriyorum. Çok fazla uzatmıyorum. Yine bunu boş bıraktım yanındakine. Bir zincir çekiyorum. Bunu boş bıraktım yanındaki. Bakın bu şekilde bir sıra file yapıyoruz. Aynısını diğer tarafta da yapmıştık. Bu fileyi yaptıktan sonra artık parçayı birleştirme zamanı. İki parçayı şimdi birbirine birleştireceğiz. Bir zincir, bir boşluk. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Evet, geldim şimdi sıra sonuna. Bakın bir zincirimi çektim. Son boşluğum, son sık iğnenin tepesi burası. Girdim. İpimi dolamayı unuttum. Ve ikili trabzanımı bu şekilde buraya yaptım. Şimdi artık buradan sonra iki parçayı birleştireceğiz. Bakın şu görmüş olduğunuz parçayla bu parçayı. Şimdi burada ütü konusunda bir bilgi vermek istiyorum. Bakın benim kullandığım ip Milano rafya olduğu için Milano rafyaya ben çok hafif üzerine bez koyarak sonrasında çok hafif gezdiriyorum. Yani çok az bir ütüleme işlemi yapıyorum. Ama normal kağıt iple ördüyseniz ya da normal rafya ile ördüyseniz gönül rahatlığıyla o zaman istediğiniz gibi ütüleyebilirsiniz. Şimdi bu aşamadayken ütülemesi daha kolay olduğu için ben şu parçaları bir şöyle hafiften şu bakın şu potlukları falan götürmek adına şu ön parçayı şöyle dümdüz kalıp gibi yapmak için bir ütüleyeceğim. Ondan sonra birlikte hemen birleştirme aşamasıyla devam edeceğiz. Evet, şimdi artık başlıyoruz birleştirmeye. Bakın şu şekilde ikisini aynı şekilde koydum. Yani bakın bu şekilde ikisini artık çanta formatına getiriyoruz. Ne yapıyorum? Şimdi burada ekleyerek devam edeceğim. İlk olarak ilk yaptığım buradaki
Bakın ilk başladığım yerdeki trabzanın tepesine geliyorum. Geldim buraya. İpimi sıkılaştırdım ve buraya hemen bir ilmek kaydırmayla başlıyorum. Sonrasında artık bakın buradan bir lobundan alıyorum zincirin. Bir tane de buradaki zincirin yine bana bakan tek lobundan giriyorum. İpimi bu şekilde çekip ilmek kaydırıyorum. Şimdi trabzanın üstündeyim. Burada da trabzanın üzerindeki ilmeğin tek lobundan alıyorum. Çıkarttım. İlmek kaydırdım. Şimdi zincirin üstündeyim. Tek lobundan. Burada da bana bakan tek kanadı. Bakın şu şekilde giriyorum. Alttan ipimi çekiyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bir buradan, bakın bir buradan. Trabzan trabzana, boşluk boşluğa denk gelecek. Yani zincir zincire denk gelecek. Pır etraf bu şekilde döneceğiz. Siz dilerseniz dikerek de birleştirebilirsiniz bu noktada. Ben bu şekilde birleştirmeyi tercih ettim. Şimdi zincirlerdeyim. Şimdi trabzanların tepesindeyim. Bir tane bu kanattan alıyorum. Bir tane bu kanattan alıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Bir tane buradan, bir tane buradan. Bakın ipim hep altta. Onu alttan çekiyorum. Şöyle bir bakın görüntü olmuş oluyor burada. Trabzanların arasında bir tane ilmek kaydırma görüntüsü oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bu şekilde pır etraf, zaten biliyorsunuz ilmek sayılarımız aynı. İlmek sayılarımız aynı olduğu için karşılıklı geliyor ve buradan başlayıp uç noktaya, sıra sonuna kadar geliyorum. Hem burada şu iplerimi de nasıl gizleyeceğim onu da göstereceğim tekrardan. Zaten biliyorsunuz artık iğneyle şuradaki sık iğnelerin arasından gizliyoruz iplerimizi. Onları da gizleyeyim ve sıra sonuna kadar geleyim. Artık sap, bakın bir tanesinin sapını yapmıştım. Şimdi diğer tarafın sapını nasıl yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Evet, geldik sıranın sonuna. Şimdi artık son ilmek kaydırmamızı da yaptıktan sonra her zamanki gibi ipimizi kesiyoruz ve ilmeğimizi çıkartıyoruz buradan. Şimdi bu ilmeğimizi bakın bu şekilde, sonuncu da bu şekilde bıraktım. İğneme takıyorum. Şimdi burada alttan girip aynı noktadan tekrar çıkıyorum. Bakın. Alttan giriyorum. İlmek kaydırmanın göbeğinden tekrardan çıkıyorum ve bu ipi bu şekilde buraya sabitlemiş oluyorum. Sonrasında bakın buradaki trabzanlarımın arasından ilerliyorum ve kendime bakın sık iğnelerin olduğu yere atıyorum. Buradan sonra yine her zamanki gibi şöyle sık iğnelerimin arasından ipimi gizleyeceğim. Bu şekilde sırayla evet,
Bu kadar yeterli. Şöyle asılalım, esnetelim ve keselim. Şimdi harika bir teknikle geliyorum. Çok güzel bir yan işleme yapacağız şimdi birlikte. Şimdi biraz önce göstermiştim sapımı. Şimdi sapı yapacaktık ama önce kenarı da yapalım. En son sapı bırakalım. Şimdi sapı yaptığım ipim bu. Bunlar mumlu ip diye geçiyor. Mumlu olduğu için de bir deri görüntüsü var. Benim elimdeki taba rengi. Gerçekten bakar mısınız? Sanki deri sapmış gibi duruyor. Şimdi hemen bununla ne yapacağız? Buradaki işlemimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi burada örneğe 2 seferde aynı yerden başlayacağız. Şimdi göstereceğim size nasıl yapacağımızı. Öncelikle bu sefer büyük numara bir tığ alıyorum elime. Tam 4,5 milimetrelik tığım var. Bu önemli. Küçük tığla yaparsanız kasma yapabilir. Buna dikkat edelim. Evet, şimdi nasıl başlıyoruz? Şimdi klasik bir ilmek kaydırma yapacağız. Ama ilmek kaydırmayı yaparken bakın şimdi şuradan başlıyorum. Birazcık sonrasında gizleyebilmek adına ipimden bırakıyorum. Şöyle başladım. Şimdi bir tane bakın çapraza gidiyorum. Geldim çapraza. Alttan ipimi çektim. Elinizi sıkmayın. İp gittiği yere kadar kendiliğinden gidiyor zaten. Bunu daha sonra burada sabitleyeceğim. Şimdi buradan kıvrılıyorum. Bakın bir tane boşluk bırakıyorum. Kıvrılıyorum. Bir sonraki çapraza. Kıvrılıyorum. Bakın bu deliğe batmıştım. Bu deliği boş bıraktım çapraza. Şimdi çapraza. Şimdi çapraza. Bakın hiç sıkmıyorum. Çapraza. Çapraza. Geldim buraya çapraza. Geldim buraya çapraza. Bu şekilde şimdi hep çapraz çapraz gidiyoruz. Ne zamana kadar? Sonuna gelene kadar. Kucağınızda çok rahat oluyor. Onu söyleyeyim. Ben hani öncesinde deneme yaptığım için. Bakın bu şekilde bir görüntümüz var. Sonra bu böyle sonuna kadar gidecek. Yani sıranın sonuna kadar gidecek. Sonra ne yapıyorum? Hemen ikinci ipe geçiyorum. Şimdi, tabii ben bitirdikten sonra ipi kopartıp ondan sonra bu taraftan tekrar başlayacağım. Şimdi size göstermek için şöyle bir ip aldım. Şimdi bu sefer bu delikten başlıyoruz. İpi koparıyorsunuz. Bakın bitiriyorsunuz. İpinizi koparıyorsunuz. Geliyorsunuz. Tekrardan baştan başlıyorsunuz. Geldim. Bakın buraya. Yine çapraza girdim. İlmek kaydırdım. Geldim çapraza. İlmek kaydırdım. Geldim çapraza. İlmek kaydırdım. Geldim. Bakın hep çapraza gidiyoruz. Biraz önce boş bıraktığım delikler vardı ya. Bu sefer o deliklere giriyoruz. Geldim. Çaprazdayım. Çaprazda. Eminim bu çantadan sonra her yerde göreceksiniz şimdi. Herkes çantalarında kullanmaya başlayacak bu yöntemi. Evet.
Bakın görüyorsunuz. Ne kadar güzel bir görüntüsü var, bakar mısınız? Sanki böyle buraya başka bir örgü örmüşüm de onu dikmişim gibi duruyor. Böyle bir hat döneceğiz. Şimdi çevreleyeceğiz bu şekilde çantamızı. Bunu dönüp geleceğiz. Bunu döndükten sonra dediğim gibi artık buradan sap detayına devam edeceğiz. Sapı bakın bu şekilde yapmıştık. Kol sapını da aynı şekilde yapacağız. Bundan yapacağız yani sapımızı yine. Dilerseniz bunun böyle çiftlileri var. Sonra ilmek kaydırmayla birleştirilen. Dilerseniz biraz kalın olsun, isterseniz çiftli de yapabilirsiniz. Ama ben bu sapın aynısından yapacağım. Bir bütünlük sağlamış olsun diye. Bu da böyle bir bütün gibi olacak. Bakın çok birbirine yakın görüntüler. Bunu bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar dönüyorum, geliyorum. Ve sonrasında dediğim gibi şu kenardaki iplerimizi nasıl bitireceğiz, nasıl halledeceğiz onu göstereceğim sizlere. Evet, şimdi başlangıç ve bitişi gizleyelim. Şimdi burası başlangıç yerimizdi. Bakın şöyle hemen şu şekilde giriyorum. İpimi buraya çekiyorum. Görüyorsunuz. Sonra tekrardan ipimi alta alıyorum. Aynı şekilde bunu da buradan giriyorum. Buradan çekiyorum. Yine aynı şekilde alttan bakın aşağıya bu şekilde iki ucunu da hem bir tur ağız kısmında dolaştırdım. Çekemedim. Tığım ince geldi. Evet. Şimdi iki ipim de altta. Artık bu iki ipi birbirine burada güzelce bir bağlıyorum. Şimdi bu ipinizi bakın burada şimdi aşağıya indireceğiz. Bu sefer şöyle büyükçe bir iğne alıyorum elime. Bakın buradan bunların arasından bu ipleri aşağıya indireceğiz. Zaten bunlar astarın altında kalmış olacak. Bakın hem bunu takıyorum hem de diğer ipi takıyorum. Evet. Bu şekilde ipleri aşağıya aldım. Dediğim gibi bunlar astarın altında kalacaklar artık. Şöyle bir görüntüsü olmuş oldu. Şimdi burası astarı dikeceğiz önce. Astarı diktikten sonra bu kısmı bu şekilde katlayacağız. Onu söyleyeyim. Şöyle olacak. Yani yan kanatlarımız şu şekilde olacak. Böyle duracak yanlarımız. Böyle daha güzel oluyor. Yoksa mesela bu şekilde yaptığımızda böyle dışa doğru olduğunda yani tabii tercih meselesi, böyle de kullanabilirsiniz ama ben şöyle içe doğru bunları küçük katlayacağım. Bu şekilde. Buraya da bunu şu şekilde yapacağım. Buraya birer halka geçireceğim. Bu geçirdiğim halkalardan da halkalara da şu sapımı monte edeceğim. Böylece hem sapı takmış olacağız hem de şu iç kısımlarını şöyle katlamış olacağız bu sayede. Şimdi aynı şekilde bakın burası da bitiş. Bitişinde şu şekilde bitirdim. Yine aynı şekilde bu iki ipi ucunu birbirine bu şekilde bağladım. Şimdi aynı mantıkla alttan iplerimi gizleyeceğim iğneyle. Şimdi gelin birlikte şu sapımıza geçelim. Klasik, çok bildiğimiz, çok bilindik bu dantel sap dediğimiz sapımızı yapacağız şimdi. Daha sonra aparatlarımızın üzerine başlayarak örmedim ben. Daha sonra onları iki tarafını da birleştirerek iğneyle
aparatlarımızı dikiyorum. O şekilde birleştiriyorum. Onu söyleyeyim. Doğrudan üzerinde başlamıyorum çantamın. Şimdi dilerseniz başlayalım. İpimi aldım. Şöyle hafif bir pay bırakıyorum ki gizlerken biliyorsunuz içinden geçireceğimiz kadar bir pay olsun. Evet. Şimdi öncelikle tabii 4,5 milimetrelik tığımı alıyorum. 1 2. Bakın bu şekilde yaptım, çektim. Bu benim ilk zincirim olmuş oldu. Hemen ikinci zincirimi de çekiyorum. İlk zincirimin bakın arka lobundan bu şekilde giriyorum. Ve buraya bir hemen sık iğne yapmış oldum. Şimdi burada sonrasında dönüyorum. Bakın şu altta görüyorsunuz, tam şu alttaki şu kanat var ya. Şimdi bu kanada giriyorum. Ve buraya da bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bu ilk sıramızda böyle. Sonrasında artık batacak olduğumuz hep 2 tane kanadımız oluyor. Bakın şimdi görüyorsunuz. Şurada 2 tane. İkisine birden giriyorum. Gördünüz. Çektim ipimi. Çıkarttım. Bakın hep şu benden tarafta 2 tane bu şekilde kanat oluyor. Girdim buraya. Döne döne bu ikişer kanada bata bata gidiyoruz. Bakın çektiğim anda hemen burada görüyorsunuz 2 tane. Geldim. Girdim buraya. Sürekli dönmüş oluyoruz bu şekilde. Bakın hemen şurada altta yine görüyoruz. Giriyorum. Çıkarttım. Hemen altta şurada 2 tane. Giriyorum. Çıkarttım. Dönüyorum. Hep zaten batacağım yerler belli. İkili ikili görüyorsunuz. Hemen altında kalıyor zaten burada. Dönüyorum. Giriyorum. Çıkartıyorum. Hep benden tarafa alıyorum onu, bakın. Batacağım yeri önüme alıyorum. Giriyorum. Sonrası normal sık iğne gibi. Girdim. Bakın. Bu şekilde görüyorsunuz. Çok güzel bir sapımız olmuş oluyor. İpimiz mumlu ip olduğu için de tam bir deri görüntüsü sağlamış oluyoruz bu şekilde. Hemen bakın burada hazırladığımla aynı boya gelene kadar öreceğim. Hemen ne kadar öreceğim onu da söyleyeyim size. Evet. Şimdi bakalım bir ne kadar örmüşüm. Evet, 32 santim örmüş. 32 santim olacak şekilde şimdi sapımı, diğer sapımı da örüyorum. Sonrasında bakın bunlar vidalı askılarımız, aparatlarımız hem şu şekilde böyle oynamayı sağlıyor hem de çantaya rahat bir şekilde monte etmemizi sağlıyor. Şimdi bunu yapacağım ve bunları artık çantamıza monte ettikten sonra dediğim gibi aynısından, bakın aynısından bir de uzun yapıyoruz. Yani burada tabii ki de bu size kalmış, kaç tane boyunuza göre ayarlamalısınız burada. Benim ortalama 120 santim iyi geliyor ama bazen bakıyorum bu zaten esneme yapmayan bir sap, 110 santim de iyi gelebiliyor. Yine ayarlayacağım, bakacağım. Bakın bunun aynısından ne yapıyoruz? Bir tane de halka için, yani uzun sap için yapıyoruz. Orada birazcık daha uzun bırakın ipinizi. Yani bundan biraz daha hafif uzun bırakabilirsiniz.
Yani ne kadar diyeyim? Bir 20 santim kadar ipiniz olsun ucunda. Çünkü yine onu halkaya monte ederken kullanacağız. Bu şekilde hem öncelikle ne dedik? 32 santim kısa sap için örüyoruz. Bir de yaklaşık ortalama 110 santim içinde ne yapıyoruz? Uzun sap için örüyoruz. Hepsini bitiriyorum. Ondan sonra artık son aşamalara geçeceğiz. Tabii ben bu aşamada şunu söyleyeyim. Bunu monte ettikten sonra ne yapacağız? Bakın bunları önce takmamız gerekiyor. Astardan önce. Sonrasında astarını da yine ne yapacağız? Monte edeceğiz. Tabii bu aşamada ağız kısmını bir ilmek kaydırma ile bir dolaşacağız. Ağız kısmını daha düzgün bir form kazandırmak adına daha bunları yapmadık. O ağız bitirme aşamalarını da tamamlayacağız. Artık sonrasında finalde harika bir çanta bizi bekliyor olacak diyoruz. Hemen örmem gerekenleri örüyorum ve geliyorum. Evet, şimdi bakın bu şekilde çıt çıtımızı da taktık. Astarımızı da diktik. Görüyorsunuz son derece düzgün bir şekilde tamamladık. Şimdi çantamızın ağız kısmını dolaşacağız. Bakın şu kıvrıntı, şu görüntünün ortadan kalkmasını istiyorum. Onun için hemen çantamızın ağzının toplanması için tığımı alıyorum. Ağız kısmını dolaşacağım ve sonrasında sapımı da artık takıp çantamızı bitireceğiz bu aşamadayken. Şimdi ipimi alıyorum. Şöyle bakın tam ortasından şu görmüş olduğunuz mumlu ipimin ortasından giriyorum. İpimi çektim ve buraya sıkıştırdım. Sonrasında uzatıyorum ve hemen buradaki ilk bulduğum boşluktan girdim. Hemen yanındaki boşluktan, hemen yanındaki, bakın uzatmıyorum şu anda çünkü hepsine battığım için ters sık iğne yöntemiyle ilerliyorum şu anda. Ama burada her boşluğa battığım için uzatma yapmıyorum. Tığım, bakın bunu uzatmıyorum. Hemen yanındaki sık iğne boşluğuna tekrar giriyorum. Hemen yanındaki boşluğa tekrar giriyorum. Şimdi buradan sonra artık biraz uzatıyorum ve bir tane bırakıp yanındakine giriyorum. Biraz uzattım, bir boşluk bıraktım yanındakine. Uzattım. Bakın bunu bırakıyorum yanındakine. Biraz uzattım. Böylece çantamızın ağzı böyle daha tok duracak. Bakın görüyorsunuz hemen duruşu değişti. Bakın burası görüyorsunuz bükülüyor. Daha böyle baylan bir duruşu varken burası daha tok ve daha düzgün bir duruşa kavuştu. Şimdi bu şekilde dolaşacağım. Aynı şekilde şuraya kadar bir geleyim. Buraya kadar. Buradan sonra şu kısmı birlikte yapalım. Tekrardan göstereyim. Ondan sonra çantamızın ağzını bu şekilde bitirelim. Geldim bakın sıranın sonuna. Şimdi şuradaki ek birleşim yerine giriyorum. Bir tane yine atladım. Şimdi burada artık uzatmıyorum. Bakın her sık iğnenin boşluğuna giriyorum. Evet. Şimdi geliyoruz buraya. Hafif uzattım. Tam ortaya.
Ya da şöyle yapalım. Biraz uzatmayalım. Bir bu tarafından alalım. Bir tane de bu tarafından. Buradaki zincir boşluğundan. Evet. Yine her sık iğnenin boşluğundan devam ediyorum. Battığım yerler bu şekilde sık olduğunda uzatmıyorum. Evet. Geldim şimdi. Artık buraya geçtim. Buradan sonra hafif uzatıp bir tane atlıyorum yeniden. Biraz uzattım. Bir tane atladım. Bir tane atladım. Yanına. Şimdi bu şekilde artık sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda nasıl birleştiriyoruz onu göstereceğim. En son bakın ortaya da battım ve burada artık ipimi kesiyorum. Şimdi hemen iğneme takıyorum. Ve bakın şu ilk baştaki başladığım yere tekrardan girip bunu bu şekilde arkaya çekiyorum. Sonrasında hemen burada sık iğnelerin arasından ipimi gizleyeceğim. Biraz daha gidelim. Evet. İşte bu kadar. Şöyle elimle esnetiyorum. Kasma yapmasın. Evet, bu şekilde çantamızın ağzını tamamladık. Şimdi artık büyük sapını takacağız. Bakın şöyle kilitli halkanın ben bir tarafına diğerini yaptım. Şimdi bunu birlikte yapacağız. İğnemi takıyorum. Biraz inelim şöyle. Şöyle girdim. Şimdi aynı şekilde şöyle giriyorum. Geçiyorum tekrar içinden. Sıralı bir şekilde sıkıştıracağım. Böyle ortadan gidiyorum şimdi. Bakın görüyorsunuz şu şekilde sabitledik. İpin yettiği yere kadar örgünün tam
ortasından bakın ilerliyorum. Evet, bakın tamamen bu şekilde yok etmiş olduk. Şimdi artık çantamıza geçireceğiz. Geçirirken ne yapıyoruz? Şöyle katlanmış haliyle geçireceğiz. Şu tarafı yapmayayım. Şimdi burada ipim var. Bunu gizleyeceğim sık iğnelerimin arasından. Şu tarafa yapalım. Şöyle tuttuğumuzda iki tarafı bakın şu şekilde içten katladım. Görüyorsunuz, şu şekilde katladım. Sonrasında halkanın kilidini bu şekilde açıyorum ve bakın öncelikle buradan geçirdim. Görüyorsunuz. Sonrasında aynı hizadan geçirdim ve işte bu kadar. Görüyorsunuz. Bu sayede hem pileyi yapmış olduk hem sapımızı takmış olduk. Diğer tarafı takarken yalnız şuna dikkat edin. Örgünüzü güzelce şöyle düzeltin ve buruk olmasın. Şimdi buraya da aynı şekilde bunu takacağım. Ama dediğim gibi önce şu ipimi bir gizleyeyim. Ondan sonra bunu takayım ve finalde artık görüşelim. Çantamız gerçekten çok güzel oldu. Hem gördüğünüz gibi el tutma sapı hem bu şekilde örgüden uzun saplı, çok kullanışlı, tam böyle yazlık tak çık bir çanta yapmış olduk birlikte. Hemen bunu da takıyorum ve geliyorum. Ve finaldeyiz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Yani şöyle bakmanızı istiyorum. Şu yan duruşu, şu yandaki örnek o kadar güzel bir şıklık kattı ki. Yani yine görüyorsunuz. Yola çıktık, başladık ama yine yolun sonunda bambaşka bir tasarımla karşınıza gelmiş oldum. Çok çok beğendim ben. Gerçekten çok içime sinen bir çanta oldu. Şöyle iki tarafına da bakalım. Çok da kullanışlı oldu bu şekilde. Bakın istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Yani dilediğinizde şöyle elinize alabileceğiniz ama dilediğinizde de çapraz sapıyla ya da kol sapı diyebileceğimiz omzunuza da çok rahatlıkla asabileceğiniz bir çanta oldu. Hem bakın kilitlerimizi burada iki fonksiyonlu yapmış olduk. Hem pileyi verdik aynı kilitle hem de sapımızı yerleştirdik. Bu kilitli halkalar bu yüzden çok kullanışlı oluyor. Bakın içi oldukça güzel. Küçük çanta demedik, yine çift cebimiz içinde. Şöyle her şeyinizi çantanızın içine, yani cüzdanınızı, telefonunuzu, gözlüğünüzü, hatta su şişenizi bile çok rahatlıkla koyabileceğiniz çok kullanışlı bir çanta oldu diye düşünüyorum. Ben çok beğenerek ördüm. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Tekrar hatırlatıyorum. Ben Milano rafya kullandım. 200 gramdan çok az kaldı. 2 tane bobin yeterli oluyor bu çanta için. Ancak tabii ki de her iple örebileceğiniz bir çanta. Yani dilerseniz makrome, dilerseniz kağıt ip. Dilediğiniz ipi çok gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu çantada. Hatta ipiniz kalınsa zaten benim gibi buralarda çift kat yapmanıza bile gerek yok. Tek katla bile bu işi halledebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.